Range Rover Evoque'la birlikteyiz. Evoque uzunca bir süredir ülkemizde satılıyordu. Ama sadece 2 litrelik benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla. Şimdi ise seriye yeni eklenen 2 litrelik dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla Evoque çok daha iddialı bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Evoque'un tasarımı çok farklı ve dikkat çekici. İnce farlar, petek dokulu panjur ve geniş hava girişli ön tampon sayesinde Evoque önden bakıldığı zaman çok agresif görünmeyi başarıyor. Ayrıca bu geniş dodikler sayesinde otomobilin çok kaslı ve güçlü bir havası olduğunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Evoque'un profiline bakacak olursak burada metal görünümlü bir aksesuar var ama daha önemlisi alçalan tavan ve yükselen omuz çizgisi neticesinde araca yandan baktığınız zaman kupeye benzer bir formda olduğunu görüyorsunuz. Bu da Evoque'u rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Evoque'un arkası da önü gibi fütüristik bir tasarıma sahip. Yani otomobilin geneline baktığınızda bile bir uyum olduğunu kesinlikle görüyorsunuz. Tasarım kimilerin hoşuna gider, kimilerinin gitmez ama rakiplerinden farklı olduğu net bir şekilde ortada. Araca arkadan baktığınız zaman bir kere kocaman Range Rover yazısını görüyorsunuz. Ayrıca bu difüzörlü tampon, tamponun sağında ve solunda yer alan 2 tane egzoz çıkışı otomobilin güçlü bir havada olduğunu vurguluyor. Peki bagajda neler var? Ondan kısaca bahsedeyim size yine. Burası normal şartlarda 575 litrelik yükleme hacmi sunuyor ve eğer arka koltukları yatırırsanız bu değer 1445 litreye kadar genişliyor. Evoque'un içine biner binmez bir kere Range Rover'ın içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Çünkü burada kullanılan malzemelerin tamamı kaliteli. Yaşam alanı konusundaysa burada sunulan iyi diz ve iyi baş mesafesi neticesinde konforlu yolculuklar yapabiliyorsunuz. Panoramik cam tavan otomobilin içinin son derece ferah olmasını sağlıyor. Ama benim burada bir tane olumsuz eleştirim var. O da ayaklarınız için ayrılmış olan yerin biraz dar olması. Range Rover Evoque'un direksiyonu başındayım. Demin de söylediğim gibi Evoque'un içine biner binmez bir Range Rover'ın içinde olduğunuzu anlıyorsunuz. Çünkü burada kullanılan malzemelerin kalitesi son derece yüksek. Görünüm olarak da dokunduğunuz zaman da bu kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Evoque'un diğer Range Rover'lardan görünümünün haricindeki en temel farkı oturma pozisyonu. Bu araçta daha alçakta ve gömülmüş gibi oturuyorsunuz. Diğer Range Rover'larda bildiğiniz gibi yola çok daha hakim ve yüksek bir oturma pozisyonunuz var. Yine de diğer Range Rover modellerinde olduğu gibi kolunuzu koyabileceğiniz ve rahat edebileceğiniz birçok yer Evoque'un iç mekanında da var. Bu orta konsolun ortasındaki dokunmatik multimedya ekranından hemen her şeye erişebiliyorsunuz. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz, müzik sisteminize erişebiliyorsunuz ve navigasyonu kullanabiliyorsunuz. Dokunmatiğin hassasiyeti iyi, tepki hızı da hiç fena sayılmaz. Küçük eşyalarınız için hemen elinizin altında sürgülü kapaklı bir göz var. Onun içinde 2 tane bardaklık yer alıyor. Diğer otomobillere göre Evoque'un kokpitindeki en dikkat çekici unsur tabii ki bu vites seçimlerini yaptığınız yuvarlak parça. Daha önce testini yaptığımız Jaguar XE'de olduğu gibi Range Rover Evoque'da da aynı şekilde bir vites konsoluna yer verilmiş. Arka sırada olduğu gibi ön tarafta da gayet iyi bir yaşam alanı sunuluyor. Ayrıca koltukların hem yanal destekleri iyi hem de yumuşak olan yapısıyla konforlu bir şekilde oturabiliyorsunuz. Gelelim bu aracın asıl merak edilen konusu olan yeni motoruna ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum Evoque'un kaputunun altında 2 litrelik turbo beslemeli dizel bir motor görev yapıyor. 180 beygir güç ve 430 Nm tork üreten bu motor 9 kademeli otomatik şanzımanla birlikte alınıyor. Bu motor Land Rover Jaguar grubu bünyesindeki birçok modelde kullanılıyor ki ben de bunlardan Jaguar XF'i ve XE'yi daha önce test etmiştim. Eğer o testleri izlemediyseniz ekranın sağ üst köşesine tıklayarak her ikisini de izleyebilirsiniz. Motor 180 beygirlik gücüyle ve 430 Nm'lik torkuyla son derece canlı bir yapıya sahip. Yani ayağınızın altında gücü her daim hissediyorsunuz. Özellikle de bu 9 kademeli otomatik şanzımanla son derece uyumlu çalışan motor size herhangi bir eksiklik hissettirmiyor. Otoyol sürüşlerinde ve yüksek hızlara çıkmak konusunda gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim motorun. 9 kademeli otomatik şanzımanı direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla manuel olarak da kumanda edebiliyorsunuz.
Vites geçiş hızıysa çok hızlı değil ama sarsıntısız olması bence konfor anlamında iyi bir özellik. Bilenleriniz vardır ama ben bilmeyenler için söyleyeyim. Evoque, Freelander'ın altyapısı üzerinde geliştirilen bir araç. Yani sürüş özellikleri ve sürüş dinamikleri anlamında onunla benzer olduğunu düşünebilirsiniz. Evoque'un süspansiyonları biraz gergin. Özellikle şehir içi kullanımlarda bozuk zeminlerden geçtiğiniz zaman bu gerginliği, bu sertliği hissediyorsunuz. Ama şu an olduğu gibi düzgün asfaltlı bir zeminde gidiyorsanız veya otoyolda kullanıyorsanız size bu anlamda bir olumsuzluk hissettirmiyor. Boyutlarına rağmen dinamik yapıda olduğunu ve viraj performansının da son derece iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunda isteklerinize net cevaplar veren direksiyonun da bence büyük payı var. 4 tekerlekten çekiş sistemi iyi bir şekilde çalışıyor ama isterseniz siz de kendiniz bulunduğunuz zemine, ortama göre buradaki ayarlardan istediğinizi seçip kullanabiliyorsunuz. Evoque her ne kadar safkan bir arazi aracı olmasa da sınıfındaki rakiplerinden daha iyi arazi performansı sergilediğini deneyimlemiş olduğumu sizinle paylaşabilirim. Otomobilin dışını anlatırken de söylediğim gibi alçalan tavan neticesinde otomobilin tasarımından ötürü geri görüş buna kurban edilmiş gibi gözüküyor. Gelelim son olarak da Evoque'un yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı 170 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 10 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değerin size çok yüksek geleceğini biliyorum ama şöyle bir gerçek var ki aslan besleyen yemini düşünmez. Yani 300 küsur bin liralık bir SUV'ye biniyorsanız ne yazık ki buna katlanmak zorundasınız. Range Rover Evoque farklı olan tasarımıyla herkese hitap etmeyebilir. Ama başta güçlü dizel motoru olmak üzere başarılı çekiş özellikleri ve kalitesiyle Range Rover ailesine adım atmak isteyenler için oldukça iyi bir başlangıç gibi gözüküyor. Görüşmek üzere.